Kültürler arası diyalog ve hikaye anlatıcılığı modülüne hoş geldiniz. Bu modülde bu iki farklı alanın nasıl kesiştiğini, birbirini nasıl beslediğini dair kapsamlı bir yol alacağız. Hikaye anlatıcılığı yaşadığımız dönemde uygulama alanlarını genişletmiş durumda. Dijital medya, kurumsal dünya, pazarlama da dahil olmak üzere birçok alanda hikayeler ve hikaye anlatıcılığı kapsamlı bir kullanım bulmuş olmakta. Bununla birlikte kültürler arası çalışmalarda ve diyalog çalışmalarında hikayelerin ve anlatıcılığın daha derin bir önemi var. Bu modülde şöyle bir yol haritası izleyeceğiz. İlk bölümde hikayeler ve kültürler arası diyalog arasında bağları kuracağımız, literatürdeki altyapıları sunacağımız bölüm paylaşılacak. Diğer kısımda hikayeleri araç olarak kullanan ve kültürler arası diyaloğu besleyen değişik proje örnekleri paylaşacağım. Bunlar her biri farklı alanlardan örnekler olacak. Jerome Bruner bir kültür psikoloğu ve kültürü tanımlarken hikayeler öbeği kavramını kullanıyor. Kültürü aslında bir dizi hikayeler, tarihsel, mitolojik, bir nevi katman katman örülmüş, içinde kültürün dilini de barındıran aslında çok daha geniş, kapsayıcı bir hikayeler ağı olduğundan bahsediyor. 1976 yılında Edward Hall kültür kavramını açıklamak için bir model ortaya atıyor. Bir buzdağı metaforu kullanarak kültürün sadece %10'luk kısmının ilk bakışta görülebildiğini, herhangi bir kültüre ilk girdiğinizde gördüğünüz kısmın aslında o kültürün bütününü yansıtmadığını paylaşmak için buzdağı metaforunu kullanıyor. Bir kültüre ilk girdiğiniz zaman ya da bir ülkeyi ilk ziyaret ettiğiniz zaman karşılaştığınız görsel, işitsel öğeler çoğunlukla o kültürün çok yüzeysel yansıtan, elbette bir fikir veren ama derinliğine, tarihsel öykülerine, mitolojik öykülerine, değerler sistemine, düşünce motiflerine, o kültürün normlarına dair çok fazla bilgi vermeyen bir kısmı. Bu ilk bakışta görülen öğeler çoğunlukla edebiyat, görsel öğeler, giyiniş şekilleri, yemekler, o kültürün sanatlarının görünen tarafları olduğu gibi daha derin seviyede ancak o öykülerin içine girdiğiniz zaman anlayabileceğiniz kısmı temel değerler, roller, aile rolleri, cinsiyet rolleri, düşünce kalıpları, ahlak anlayışı. Bu model bize kültürün hikayelerden oluştuğunu ve onu anlayabilmek için daha derin seviyede kültürün içerisinde zaman geçirmemiz gerektiğini, onun hikayelerine bir anlamda medeniyet tasavvuru içerisine girmemiz gerektiğini gösteriyor. Konuya kültürel açıdan ve kültürler arası diyalog açısından yaklaşacaksak mutlaka mitolojik öyküleri de göz önüne almalıyız. En azından onların kurgusunu, insanlık tarihindeki işlevini doğru ortaya koymamız gerekiyor. Bu yüzden de Joseph Campbell, bir mitoloji araştırmacısının düşüncelerine yer vermeden geçmek istemedim bu bölümü. Joseph Campbell, Jungian gelenekten gelen ve dünya öykülerini sembolik boyutuyla ve insanlık için değişmeyecek ortak temelleriyle ele alan bir araştırmacı. Disiplinler arası bir bağlamda mitolojik öyküleri hem psikolojik boyutuyla hem de toplumsal boyutuyla ve coğrafyalar ötesi bir çeşitlilikte incelemiş ve ortak motifleri ortaya koymuş bir araştırmacı. Mitolojik öyküler aslında tarihsel ölçekte süzülerek bugüne kadar gelmiş ve damıtılarak en saf haline ulaşmış kültürün en saf öyküleri diyebiliriz. Kültürü anlamak istiyorsak o kültürü yaratan ve o kültürün damıttığı mitolojik öykülere mutlaka bakmamız gerekiyor. Joseph Campbell bunları sembolik düzlemde incelemeyi öneriyor. Bu sembol gözüyle baktığımız zaman bu öykülerdeki motifler aslında tarihte milyonlarca yıl evvel olmuş olayları değil ya da olacak olayları değil, aslında tam da bugün olmakta olanı bize tarif ediyor. İnsanın en temel ihtiyacı olan bugününe ışık tutma görevini üstlenmiş oluyor. Kültürleri anlamak için kültürün hikayelerini anlamak için de kültürün mitolojik öykülerini ve daha da değerlisi mitolojik motifleri incelememiz gerekiyor. Joseph Campbell bütün araştırma hayatını tam da bunun üzerine kurgulamış. Yaptığı çalışmalarda insanlığa ortak olan coğrafyalar ötesi ki tam da burası bizim kültürel diyalog konumuzla çok alakalı. Çünkü insanlık coğrafyalar ötesi, dinler ötesi, diller ötesi bir ortaklığa sahip.
Joseph Campbell'a göre hikayelerin ve mitolojik öykülerin bazı işlevleri var. İlk işlevi olarak mistik işlevden bahsediyor. İnsanın evrenin yanıtlayamadığı sorularına karşı olan hayranlığı. Bunlar ölüm, doğum, ölümden sonraki ve doğumdan önceki açıklanamayan kısımları ile ilgili bugüne kadar getirdiği tepkiler. Ki gerçekten dünya mitolojilerini incelediğimiz zaman Genesis, yaratılış, apokaliptik, kıyamet öyküleri gibi daha manevi açıklamalar gerektiren sorulara yanıtlar getirdiğini görüyoruz. İkinci işlevi ise kozmolojik işlev. Bu biraz aslında günümüzde bilimin üstlendiği rolün belki tarih öncesi karşılığı. Evren nasıl bir şekil aldı, evren ne zaman doğdu. Bir diğer seviyede mitolojik öyküler sosyolojik bir görev üstleniyor. Sosyal düzen içerisinde insanların sosyal bir varlık olarak ilişkilerini düzenleyen, normları belirleyen, olması gerekenleri ve olmaması gerekenleri sosyal ilişkisel ağ içerisinde tanımlayan bir dizi öğretiyi belki de hikaye yoluyla anlatıyor. Bir diğer işlevi ise pedagojik işlev olarak tanımlıyor. Bu daha çok bireysel seviyede bir insanın nasıl yaşaması gerektiği, bireysel seviyedeki psikolojik ihtiyaçlarının öykülerdeki karşılığı diyebiliriz buna. Joseph Campbell bu manada mitolojiyi kültürün en temel öğesi, damıtılmış, bugüne gelen bir tanımlayıcı rol üstlendiğini ve kültüre ışık tuttuğunu belirtiyor. Ve bu 4 farklı işlevle çok boyutlu olarak insanın yaşamsal faaliyetlerine ışık tutmaya çalışıyor. Neden hikayeler? Hikayeler neden bizim için çok önemli? İçinde yaşadığımız dünyada çok fazla veriye, çok fazla mantıksal açıklamaya maruz kaldığımız çağdaş bir veri dünyasındayız ve çok büyük bir veri üretiliyor. Son bilimsel çalışmalar insanın dikkat süresinin 8 saniye olduğunu gösteriyor. Hikayeler bilişsel algının ötesinde duygusal algımızı tetikleyerek konuyla duygusal bir bağ kurmamızı sağlıyor. Mitolojik dille söyleyecek olursak mitosla logos arasındaki farka tekabül ediyor. Elbette dünyayı algılarken hesaplayarak sebep-sonuç ilişkisiyle bir takım matematiksel düşünceyle analitik vermemiz gereken kararlar olduğu gibi yaşamın çok önemli bir kısmı da bizim duygusal empati yaparak kendimizi diğer varoluşlara açtığımız kısmı. Hikayeler içerisinde barındırdıkları nesnelere, kişilere, kavram ve karakterlere değer katarlar. 2009 yılında yapılan bir çalışmayı paylaşacağım. Significant Objects adı verilen bu çalışma Rob Walker ve Joshua Glenn adlı iki araştırmacı tarafından yürütülüyor. Tanesini yaklaşık 1.25 dolara ortalama aldıkları tamamen sıradan nesneler. Bunlar tamam biblo, kül tablası gibi birçok nesneyi satın aldıktan sonra yaratıcı bir yazar ekibiyle çalışarak her bir nesne için birer hikaye yazılmasını sağlıyorlar. Bu hikayeler genelde bu nesnelerin bir dönem, bir zamanlar kullanıldıkları, bir anının parçası oldukları, bir hatıranın konusu oldukları hikayeler. Sonra tekrar bu nesneler daha önce yazılmış bu hikayelerle birlikte satışa çıkarılıyor. Fark ediyorlar ki açık arttırmada hikayeleriyle birlikte sunulan bu nesneler çok çok daha fazla fiyatlara çıkabiliyor. Örnek olarak 1 dolara alınan bir biblo 200 dolara kadar çıkabildiğini görüyorlar. Ve proje devam ettikçe yaklaşık 200 kadar nesne toplamda 8.000 dolar getirecek şekilde satılıyor. Projenin gelirleri projenin paydaşlarına, yaratıcı yazarlara tekrar geri paylaştırıldıktan sonra sonuçlar görünür kılınmaya çalışılıyor. Proje bitiminde yaklaşık 200 kadar nesne fotoğrafları ve hikayeleriyle birlikte kitaplaştırılıyor. Burada göstermek istedikleri şey tabii ki hikayelerle birlikte nesnelerin yeni bir anlam kazanıp kazanmayacağı ve eğer kazanıyorsa da buradaki artışın görünür kılarak hikayelerin gerçek gücünün gösterilebilir olması ve ölçülebilir olması. Hikayelerin nesnelere kattığı değere bir başka örnek Japonların kintsugi sanatı. Kintsugi'nin anlamı altınla tamir etmek. Kintsugi çok eskiden beri uygulanan Japonya'da bir sanat. Normalde kırılan herhangi bir seramik ürünü birçok kültür çöpe atabilir. Ama Japonlar kırılan bir seramik ürünü altından oluşan özel bir
birleştirici malzemeyle birleştirerek onu eskisinden daha değerli bir konuma taşımayı seçmişler. Normal şartlarda çöpe gidebilecek bir ürün kendi kırılma hikayesini de kendi içerisinde saklayarak ve hatta altının getirdiği maddi değerle de daha da kat ve kat değerlenerek tekrar geleceğe doğru yolculuğuna devam ediyor. Hikayelerin bir diğer önemli özelliği anlatıldıkça yeni bir düşünce sisteminin, yeni bir mental anlayışın büyümesine olanak sağlayarak etrafında yeni bir gerçeklik yaratmasıdır. Bu yeni gerçeklik anlatıldıkça hafızanın güçlenmesine, yeni bir inancın oturmasına vesile olabilecek çok güçlü bir algı değişimi mekanizmasıdır. Hafıza illüzyonu adı verilen bir olgu var psikolojide. Sıklıkla anlatılan hikayelerin hafızada yerleşerek daha güçlü anılar oluşturduğu, anlatılmayanların ise kaybolduğu ve hatta gerçek yaşanmış bile olsalar değiştikleri, orijinalinden çok farklı hale geldikleri gözlenmiş. Çocuklarla yapılan bir deney var. İki grup çocuğa hikaye anlatmalarını istiyorlar. Birinci grubun anlatması gereken hikaye gerçekten yaşadıkları bir olay. İkinci grup çocuk ise yaşamadıkları hayallerindeki bir kurguyu anlatmaları isteniyor. Belirli bir süre her iki gruba da bu hikayeleri tekrar anlatmaları isteniyor ama hayali hikayeyi anlatanlardan daha sık anlatmaları talep ediliyor. Belirli bir süre sonra gerçek hikayelerini anlatan çocukların hikayelerinde değişmeler, bozulmalar ve tutarsızlıklar gözleniyor. Öte yandan hayali hikayeyi daha sık anlatan grup çocukta ise tasvirlerin güçlendiği, hikayenin, anının canlandığı, hayali bile olsa anlatılan kurgunun çok daha tutarlı hale geldiği ve renklerine ve tasvirlerine kadar birçok detayın çok netleştiği gözleniyor. Bu anlamda hikayeleri anlatmanın dönüştürücü ve hafızayı güçlendirici tarafını vurgulamamız doğru olur. Hikayelerin yeni bir gerçeklik yaratmaktaki gücünü gösteren çok ilginç bir örnek paylaşmak istiyorum. Fransa'da bir anket çalışması yapılıyor ve bu anket çok farklı yıllarda tekrar ediliyor. 1945 yılında şu soru soruluyor Fransız halkına. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilgisinde en büyük rolü oynayan ülke hangisidir? %57 Sovyetler Birliği olarak yanıt veriyor. Bu yanıt ilerleyen yıllarda 94, 2004 ve 2015'te Amerika ile yer değiştiriyor. Bunun en büyük sebebi Hollywood sineması. Bu hikaye anlatmanın farklı formlarda dahi olsa dönüştürücü gücü, yeni bir gerçeklik yaratma potansiyeline verebilecek de ilginç bir örnek. Tıpkı yeni bir tarih yazmak gibi Hollywood sinemasının tamamen kurgusal bir gerçekliği birden tarihsel bir gerçekliğin yerini almış durumda. Bu anket sonuçlarına bakıldığında. O yüzden tekrar doğru hikayeleri anlatmanın, doğru hikayeleri doğru şekilde anlatmanın, özellikle kültürel diyalog boyutuyla da birbirimizi daha doğru anlama, olmuş olanları da doğru anlama ve doğru anlamlandırma açısından önemine dikkat çeken ilginç bir örnek olmuş.